Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an Merhabalar herkese, Digital Box YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melisa, Etkoloni İstanbul ofisinde marketing ekibini yönetiyorum. Bugün teknoloji ve dijital sektörden bağımsız olarak hem bizlerin hem de izleyenlerimiz olarak sizlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir konumuz ve özel bir konuğumuz var. Semi bizlerle olacak. Kendisiyle gıda sektöründeki kariyer yolculuğundan bahsederken aynı zamanda kurucu ortak ve CEO'su olduğu Kök Project şirketinden, sürdürülebilir bir gıda geleceğinden, tarım ve gıda endüstrisinin gelişmelerinden, yine tüm tarım, gıda ve su sektörü adına hem toplum hem bireysel olarak yapabileceklerimizden ve yakın gelecekte bizleri nelerin beklediğinden konuşuyor olacağız. Bence çok değerli ve geleceğimiz için çok önemli bir konu. O yüzden aslında bu video için çok heyecanlıyım ve bir an önce sorularımla başlamak istiyorum. Ama öncelikle Semi, sana da kanalımıza hoş geldin demek istiyorum ve hem değerli vaktini ayırdığın için hem de konuğumuz olmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Melisa. Benim için burada olmak çok büyük bir keyif, çok büyük bir mutluluk. Dediğin gibi çok önemli ve çok kritik konular ama bir taraftan da bu seansta olmak benim için mutluluk. Tekrar teşekkür ederim. Harika. O zaman direkt ilk sorumla başlamak istiyorum. Öncelikle biraz izleyenlerimizin de senin hakkında daha detaylı bilgi almaları adına bize biraz kendinden bahseder misin? Kariyer yolculuğun, her şey nasıl şekillendi? Senden dinlersek harika olur. Tabii ki. Keyifle, memnuniyetle. İsmim Semih Hakim. Hayatım boyunca herhalde baştan sona hep gıda sektörünün içinde oldum diyebilirim. Çocukluktan beri gıda, yemek hep benim en çok ilgilendiğim, en çok ilgimi çeken, en çok okuduğum, araştırdığım konuydu zaten. 2015'te biz Kök Project'i kurmamızın öncesinde benim önceki tecrübelerim tamamen hep gıda odaklıydı zaten. Biraz bundan bahsedeyim. 2010 senesinde turizm işletmeciliğinden mezun oldum ve hani bir adım atmak, kariyerime nasıl devam etmek üzerine aslında karar vermeye çalıştığım bir dönemde aslında hayatımdaki en büyük tutku olan gıda ve mutfak olduğuna karar verip aslında profesyonel aşçılığa atladım. Ve bu dönemde hem eğitim alıp hem de bir taraftan da restoranlarda aslında tecrübe kazanıyordum. İlerleyen dönemde şeyi fark ettim. Yani gıdanın aslında birçok alanı benim ilgimi çekiyor. Dolayısıyla o kariyerimin, mutfakta olan kariyerim boyunca gıda ile ilgili aslında araştırmalar olsun, reçete araştırmaları, kültür araştırmaları olsun, dünyanın birçok ülkesinde yemek etkinliği organize etmek gibi aktiviteler olsun. Yani bunun içerisinde Avustralya, Polonya, Amerika vesaire gibi bir sürü yerde. Akabinde de aslında konsolosluklarla gastrodiplomasi projelerine kadar giden farklı alanlarda tecrübeler kazanmaya başladım. Son aşamada da aslında Avrupa Birliği tarafından eş finansman desteği sağlanan Türkiye ile Balkanlar arasındaki bu küçük üreticileri hem desteklemek hem de ürünlerini uluslararası alanda, uluslararası marketlerde tanıtılması için aslında destek sağlayan bir projenin Essedra isimli Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı'nın sahip olduğu projenin içerisinde Türkiye koordinasyonu yaptım bir sene kadar. Dolayısıyla bu süreçlerden geçerek aslında biraz gıda, biraz tarım, biraz hem işin mutfağında da bulunarak aslında buralarda tecrübe kazandım. Ardından da 2015'te ortağım Shirley ile birlikte aslında Kök Project'i kurduk. Ve o günden beri aslında bütün bu edindiğim, bütün tecrübeler, bütün yaptıklarım, çalışmalar ve öğrendiklerimi gıda, tarım ve su alanında girişimciliğin desteklenmesi ve bu alanda aslında programlar tasarlanması odağında çalışmaya başladık. Ondan zaten detaylıca bahsedelim. Tamam, o zaman direkt o detaylara geçelim istersen. Tamam. Yani şeyi çok merak ediyorum çünkü internet sitenize de girdiğimde ki bu videoda da hem açıklama kısmına koyarız internet sitenizin linkini. Böylece izleyenlerimiz de kendileri de görebilirler ama yani Kök Project olarak neler yapıyorsunuz? Ne gibi projeleriniz var? Kimlerle işbirliği yapıp ortaklaşa çalışıyorsunuz? Biraz bunları da dinlersek harika olur. Biz Kök Project olarak aslında bir hızlandırma, yani girişim hızlandırma ve kurumsal inovasyon partner şirketiyiz. Bu ne anlama geliyor? Biz gıda, tarım ve su sektöründe yer alan girişimcileri desteklemek için girişimcilik programları tasarlıyoruz.
Bunu yaparken şirketler, kamu kuruluşları ve yatırım fonlarıyla aslında işbirliği yapıyoruz. Dönem dönemde STK'lar ve akademilerle çalışıyoruz. Biz bir şirketiz, şirket olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla bazen karıştırılabiliyor hani biz bir STK mıyız diye. Aslında tamamıyla biz bir şirketiz. Ve bu alanda tek bir konu üzerine, tek bir odak üzerine çalışıyoruz. O da gıda, tarım, su sektörü. Merkezimiz İstanbul'da, Türkiye merkezli, Türkiye sentrik bir organizasyonuz. Ancak odaklandığımız alan emerging market dediğimiz aslında gelişmekte olan ekonomilere yönelik çalışıyoruz. Bu kapsamda da Türkiye ile birlikte Orta Doğu, eski Sovyet coğrafyası, Asya Pasifik ve Sahra Altı Afrikası gibi çok geniş bir coğrafyada 40'tan fazla global partnerimizle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Neden bu coğrafyaları seçtik dediğimizde aslında çok basit bir cevabı var bunun. O da şu: bu coğrafyaları, yani o dünya haritasını karşımıza aldığımızda ve bu coğrafyalara baktığımızda bütün yani gıdanın ciddi bir üretiminin ve aslında dünyadaki gıda güvenliği sorunlarının, gıda üretim problemlerinin birçoğunun burada yaşandığını ve bu bölgelerde aslında gelişen çözümlerin makro ekonomilere de hakikaten ciddi seviyede desteklediğini ve gıda güvenliğinde aslında yaşanan pozitif gelişmelerin ülkelerin gayri safi milli hasılasını kadar etkileyecek seviyeye götürdüğünü düşündüğümüzde biz dedik ki Kök Project olarak biz bu tarafa odaklanıyoruz. Dolayısıyla bu alanda çalışmaya 2015'ten beri devam ediyoruz. Harika. Yani çok çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Şimdi birazcık işin bilgi tarafını da aldıktan sonra eminim izleyenlerimiz de böyle düşünecektir. Bir sonraki sorum aslında yani çok önemli konular konuşacağız ama bence en önemlilerinden bir tanesi. Yine sitenizde araştırma yaptığımda, son yayınlanan raporlara baktığımda en çok karşıma çıkan kavramlardan ikisi sürdürülebilir bir gıda geleceği ve sürdürülebilir bir kalkınma. Bu iki kavramı gıda, tarım ve su sektörlerini değerlendirdiğimizde nasıl açıklayabilirsin? Yani bizim de anlayabileceğimiz bir şekilde. Müthiş soru, müthiş soru. Yani şöyle, aslında çok basit bir denklemin içerisinde yaşıyoruz biz. Baktığımızda o da şu: nüfus artıyor dünyada, ancak kaynaklarımız azalıyor. Dolayısıyla çok terse işleyen bir denklem içerisindeyiz. Bir de bunun içerisine iklim krizi eklediğimizde gerçekten ciddi şekilde çözüm geliştirmemiz ve çözmemiz gereken bir sürecin içinde var oluyoruz. Haliyle sürdürülebilir gıda sistemleri dediğimiz şeyler aslında bizden sonraki jenerasyonların da rahatlıkla gıda üretebilecekleri, gıda güvenliğine sahip olabilecekleri ve beslenebilecekleri aslında bir dünya ve bir sistem bırakmak. Bunu nasıl yaparız? Bizim jenerasyon, yani bu jenerasyonda aslında bizim üstümüze düşen görev biraz daha buradaki dijital dönüşümün desteklenmesi, sürdürülebilir kaynak kullanımının desteklenmesi, bununla ilgili iklim kriziyle ilgili artık gerekli çözümlere odaklanmamız gibi birçok aslında denklem çıkıyor karşımıza. Baktığımızda aslında bunların en önemli, yani yükselişe geçtiği dönemde zaten bakınca 2014'ten itibaren toplumsal, yani global olarak zaten bunun farkına varıp bunun üzerine küresel olarak çalışılmaya başlandı. Dolayısıyla aslında bizim şu anda içinde bulunduğumuz dönemde bu kaynakları önümüzdeki 2050'ye kadar olan süreçte, çünkü ilk aslında noktamız o, şu anda en kritik noktalardan biri o. Çünkü 2050'de şu anda ürettiğimiz gıdanın neredeyse %40'ın hatta %40 ile 70 arasında bir sayıyı üretmemiz gerekiyor. %40 daha fazla verimlilikle %30 daha fazla, karıştırdım sayıyı. Şu an yapamadım. Toparlayayım. Bazen sayılar karışıyor içeride. Dolayısıyla ciddi bir kaynak kullanımında optimizasyona gitmemiz gerekiyor. Haliyle bunu yapabilecek çözümlerden en önemlisi de aslında teknoloji. Peki bu noktada şunu sorayım. Yani zaten tarım tarafına baktığımızda açıkçası görüyoruz ki yani kendi coğrafyamız için konuşacağım. Tabii diğer ülkeler hakkında senin kadar fikrim yok ama tarım maalesef birazcık kötüye gidiyor. Çünkü çiftçiye gereken değer ve önemi veremiyoruz. Yani kaynakları oraya aktaramıyoruz. Dolayısıyla aslında bir tarım ülkesiyiz. Ama yeterli derecede kendi kaynağımızı kendimize sağlayamıyoruz maalesef. Öte taraftan global olarak bakıldığında, belki bu arada diğer ülkelerde de böyledir. Hani sen düzeltirsin beni. Ama global olarak bakıldığında, su tarafına bakıldığında doğal kaynakları hızlıca tüketiyoruz. Yani tatlı su kaynakları hızlıca tükeniyor. Böyle bir krizin de eşiğinde olduğumuz veya yakın gelecekte bizi bekleyen problemler olduğu aşikar. Bu noktada
Bu dediğin sürdürülebilir işte gıda geleceği veya kalkınma planı adına hem toplumların, önce toplum tarafına baktığımızda hem toplumların ama daha sonrasında bence en önemli görev bireyler olarak bizlere düşüyor. Çünkü önce eğer bizden değişim başlarsa belki biz toplumu da etkileyebiliriz. Yani bu sürdürülebilir iyi bir zincir haline gelebilir. O yüzden hani biz bireysel olarak neler yapabiliriz? Toplumlar ne gibi önlemler alabilir? Biraz senin görüşlerini alırsak aslında çok daha iyi olacak. Tabii ki memnuniyetle. Şöyle bakabiliriz aslında olaya. Şimdi baktığımızda şu anda içinde bulunduğumuz dönem, yani tarımda ve gıdada yaşadığımız birçok sorun, ki bunu aslında pandemi döneminde de çok birebir gördük. Yani nasıl bir üretim içerisindeyiz, gıdamız nasıl geliyor? Peki salgında insanlar hasata, tarlaya gidemiyorsa biz o gıdaya nasıl ulaşacağız? Fabrikaları kapatmak zorunda mı kalacağız? Vesaire gibi bir sürü aslında sorunun içerisindeydik geçen sene. Bu sene tabii artık hani yavaşça salgından global olarak farklı evrelerde çıktığımızı düşünerek ortaya şöyle bir durum ortaya çıktı. Gıda güvenliği meselesi belki önümüzdeki senelerde daha fazla önem arz edeceği düşünülürken bir anda aslında biz pandemiyle birlikte ne kadar önemli bir konu olduğunu fark ettik. Ve çok daha yakından bakmaya başladık. Yani saydığın bütün metrikleri bir de aslında nispeten ileriye doğru, yani yaşı ileriye doğru giden bir global üretici popülasyonundan da bahsedebiliriz. Yani şu anda ortalama üretici yaşı 54. Globalde, Türkiye'de de 52 olması lazım. Yani bu konuda da aslında bir süreç var. Yani sadece bilginin, yani eski bilginin mobilize edilmesinin haricinde bir de aslında yaş alan da bir üretici profiline sahibiz. Dolayısıyla bu kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve en optimumda bu üretimi sürdürmemiz için bizim tarafımızda, yani biz bunu Kök Project olarak söylüyorum, bizim bakışımızda biz girişimcilerin inisiyatifine inanıyoruz. Neden? Çünkü girişimcilerin geliştirdiği teknolojiler, çözümler, ürünler, hizmetler her ne kadar ilk etapta etki odaklı olmasa da orta ve uzun vadede ciddi etki sağlıyor. Yani akıllı tarım teknolojisi dediğimiz konu aslında çok basit bir konu. Doğru bilgiyi doğru zamanda doğru müdahale yapabilmeyi sağlayıp doğru şekilde üretim yapmayı sağlıyor. Yani optimum kaynakla optimum tarım girdisi, yani işte su, ilaç vesaireyle optimum bir şekilde üretim yapılmasını sağlıyor ve bu bilgiler ışığında da tahminler, uygulamalar, bütün bunları aslında bir şekilde kontrol mekanizmaları ekliyoruz içeri. Bunlarla birlikte gıda teknolojisi tarafına baktığımızda da örneğin alternatif protein gibi, bitki bazlı etler gibi aslında çok ciddi tartışma konuları bunlar tabii bir taraftan. Yani işte eti mi bırakacağız, tamamıyla bitki mi besleneceğiz vesaire. Ben hep şey diyorum, yani bizim ihtiyacımız olan şey karar vermek değil, dengeyi bulmak. Yani bizim bir denge bulmamız lazım. Dolayısıyla tarım teknolojilerine olan ihtiyacımız, gıda teknolojilerine olan ihtiyacımız ve bunların daha fazla uygulanmasıyla birlikte o dediğin aslında sürdürülebilirliğe biz katkı sağlıyoruz. Peki kişisel olarak ne yapabiliriz? Yani bir tüketici olarak ne yapabiliriz? Birincisi gerçekten buradan başlıyor. Senin de söylediğin gibi olayın farkına varmamız lazım. Yani bundan birkaç sene önce, geçen onu düşünüyordum. Yani özellikle bugünlerde de çok aklıma geldi durup dururken. Al Gore'un 2000'lerdeki belgeselinde iklim değişikliği olarak anlattığı bugün iklim krizine gelen süreçte aslında dünya farkına vardı. Yani bu 20 küsur sene önce söylediği şeyleri. Dolayısıyla aslında bizim birinci olarak bunu fark etmemiz. İkincisi de tüketim alışkanlıklarımızı ona göre revize etmemiz gerekiyor. Yani gıda atığı konusundaki sorumluluğumuz, daha fazla plastik kullanmak ya da tükettiklerimiz gibi aslında çok minör seviyede başlayarak üzerine eklemeye başlıyoruz. Aslında biraz alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor belki de. Çünkü dediğin gibi biraz farkındalığımız geç oldu insanlar olarak. Ama dediğin gibi minör değişikliklerle aslında yapılabilecek şeyler çok fazla. Eğer herkes biraz farkındalığını arttırıp bu konulara biraz daha ilgi duyup araştırabilirse o kadar çok fark yaratabiliriz ki, o yüzden buradan da bir çağrı olsun bu. Hepimiz biraz çevremiz, doğamız için elimizden geleni yapalım diyerek şuna bağlamak istiyorum. Şimdi araştırma deyince sanıyorum web sitenizi ziyaret edersek eğer orada yayınlanan raporlar var. Yani ortaklarınızla ya da beraber çalıştığınız partnerlerinizle işbirliği yaparak yayınlanan son araştırmalar, belki sektörle alakalı
son trendler ya da bilgiler veya gelişmeler, oradan hepsini takip edebiliriz. Çünkü ben biraz baktım, yani bakındım. Çok da güzel bilgiler edindim. Çok güzel kaynaklar var. Hem biraz bu raporlar konusunda hem de ona bağlı olarak tarım, gıda ve su sektörlerinde şu anda yaşanan son teknolojik gelişmeler, bizi mutlu edecek gelişmeler var mı? Varsa da çok iyi olur duyarsak. Tabii. Ya gerçekten şimdi tabii bir taraftan inanılmaz heyecan verici bir konu. Yani başlı başına her gün yeni bir şeyle başlıyor. Ben biraz hani şeyden başlayayım dilersen. Heyecan verici hani haberler, fikirler, konulardan biraz bahsedeyim. Öncelikli olarak bu dönemde düşündüğümüzde aslında özellikle protein meselesi ciddi bir ne derler ona, hot topic. Yani bitkiden mi alalım, yosundan mı alalım, böcekten mi alalım, böceğe hazır mıyız falan derken örneğin bir startup sudan protein üretmeyi keşfetti ve bunun üzerine teknolojilerini geliştirmeye başladılar. Diğer taraftan genel olarak bütün tüketim alışkanlıklarımızı nasıl değiştiririz derken ciddi seviyede alternatif et, alternatif süt, alternatif protein meselelerini globali yanlış bilmiyorsam geçtiğimiz senelerde %33'e varan, yani toplam startup yatırımlarının neredeyse 1/3'ü sadece bu alanaydı. Şimdi dolayısıyla aslında ciddi bir hem jenerasyonla gelen bir değişim hem de aslında bu alanda sunulan inovatif ürünler ve teknolojilerin entegrasyonun içerisindeyiz. Ben biraz şeye benzetiyorum. O yüzden biraz daha böyle ciddi heyecanlandırıyor beni. 2000'lerde 90'ların sonunda internetin o heyecanı, işte bilgiye her yerden ulaşacağız mı, nasıl telefonla bağlanıyoruz falan, o heyecanın aslında tam benzerini yaşıyoruz gıda tarımında. Çünkü ilk defa oluyor bunlar birçok yerde. İlk defa çok pardon, laboratuvarda üretilen etlerden bahsediyoruz. Örneğin İsrail'de bir restoran açıldı ve arka tarafta et üretip laboratuvarda, ön tarafta pişirip servis ediyorlar. Yani böyle bir şey var artık şu anda. Yani bu bir Blade Runner'dan bir sahne değil yani. Bu Tel Aviv'de bir restoran. Ya da Suudi Arabistan'da başka bir girişim tuzlu suyla dikey tarım yapabiliyor. Yani tuzlu su ve tarım imkanı yok yani yan yana ama yapıyorlar. Dolayısıyla gerçekten heyecan verici gelişmeler var. Yani bunların üzerine de ekleyerek, büyüyerek bir ne derler, gıda tarım ekosistemi içerisinde yer alacağız. Peki biz bu raporları neden hazırlıyoruz? Biz aslında şeyi göstermeyi seviyoruz. Gıda tarım sektöründe neler oluyor, neler bitiyor? Bu alanda çözüm geliştiren kimler? İnisiyatif alan startuplar kimler? Başarılı örnekler kimler? Onları göstermeyi çok seviyoruz. Dolayısıyla bu alanda raporlar hazırlıyoruz. Bizim web sitemizde bahsettiğim gibi hepsi bulunabilir. Bunlarla birlikte son dönemde özellikle önemli konulardan bir tanesi olan aslında Waste to Value, yani kayıptan değere diye bir seriye başladık. Hatta bu hafta plastik atığı ile ilgili bir rapor yayınladık. Öncesinde de gıda atığı ile ilgili yayınlamıştık. Yani biraz daha farkındalık yaratmak ve bu alanda çalışan aslında girişimcileri de teşvik etmek için bunu yapıyoruz. Benzer bir çalışmayı da ekosistem haritaları dediğimiz, aslında bu alanda çalışan, bir ülkede çalışan gıda tarım sektörü startupları kimler, yatırımcılar kimler, şirketler kimler, onları gösterdiğimiz haritalar da hazırlıyoruz. Bütün bu yaptığımız çalışmalar aslında ışık tutmak için ve bunları hep açık kaynaklı olarak yapıyoruz. Harika. Tekrar ben herkes adına teşekkür edeyim buradan. Umarım faydalanabilir herkes. Araştırmak isteyen, bilgi almak isteyen lütfen tekrar kontrol etsin. Şöyle, bu heyecanlı gelişmeler ya da işte bu mutlu diyeceğimiz gelişmeler aslında beni de çok heyecanlandırıyor. Çünkü biraz içime su serpiyor açıkçası. Yani kişisel olarak fikrim, biraz bu konularda umutsuzluğa kapıldık. Özellikle son zamanlardaki işte iklim değişikliği olsun ve bununla bağlı olarak ortaya çıkan krizler, gıda sektöründeki yine bazı işte yer alan işte kötü haberler veya artık hani insanlar biraz böyle sanki çözüm kalmamış da ne yapacağız, ne edeceğiz gibi bir ruh halinde de bürünüyorlar ama aslında öyle değil. Değişim elimizde, senin de dediğin gibi, ve güzel gelişmeler de oluyor. O yüzden umudumuzu kaybetmeden devam da etmemiz gerekiyor bence. Benim son sorum da şu, birazcık aslında hani Kök Project'in gelecek planları ya da yakında planlanan bir proje var mı ya da bir çalışma var mı? Bir de sizinle beraber çalışmak isteyen girişimciler olabilir, startup kurmak isteyenler olabilir veya aklında çok inovatif çözümler veya güzel fikirler olan insanlar size ulaşmak istiyor olabilirler. Onlar da size nasıl ulaşsınlar, nasıl iletişim kursunlar? Hani bunu da senden duyalım. Bence bayağı bilgilendirici olur.
Tabii ki memnuniyetle. Şöyle anlatayım, son kısımdan başlayayım yine. Biz direkt olarak girişimcilerle çalışmasak da, yani demin de bahsettiğim gibi biz kamu kuruluşları, şirketler ve yatırım fonlarıyla çalışıyoruz. Ancak elimizden geldiğince son evreye kadar girişimcilere ya da girişim kurmak isteyen herkese destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da kapımız her zaman açık. Gerek bana gerekse bizim info mailimize yazan bütün girişimcilere vaktimiz oldukça elimizden geldiğince sürekli halde geri dönüp onlara fikir paylaşmaya çalışıyoruz. Hazırladığımız raporların aslında ilk odağında da hep o var. Yani hani etrafta olan bir tane ekipler kim, onları da takip etmelerini sürekli söylüyoruz. Dolayısıyla girişimcilere hep şu 3 tavsiyeyi veriyoruz. Çok pardon. Birincisi, mutlaka bizim newsletter'ımıza, sosyal medyamıza kayıt olsunlar ki olan biten bütün çalışmalarımızdan haberdar olsunlar. İkincisi, bizim bir Slack grubumuz var. Şu an içinde 1000 kişi katılım var ve dünyanın birçok yerinden gıda, tarım, su sektörü girişimcisi, yatırımcısı, sektör temsilcisi bulunuyor. Oraya katılıp aslında bu komünitenin içine girebilirler. Üçüncüsü de bize yazsınlar. Her zaman üçüncü tavsiyemiz de bu oluyor. Yani bizim ne yapıp ne ettiğimizden tabii her zaman haberdar olup bütün program çağrılarımızı hesaplarımızdan takip edebilirler. Varsa soruları bizim cevaplayabileceğimiz, her zaman memnuniyetle onlara destek olmak için gerek benim mailim, yani semi@kökproject.com Project K ile, ya da aynısı info@kökproject.com'dan bize ulaşabilirler. Kök Project'in şu anda neler bekliyor dediğimizde, biz aslında gerçekten sıkı bir sonbahar, kış dönemine hazırlık halindeyiz. Yani böyle kışa hazırlanan karınca vaziyetindeyiz aylardır. Ama beni en çok heyecanlandıran çalışmalardan bir tanesi, en azından hani şimdi açıklayabileceklerim arasında diyeyim, bir girişim destek ekosistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda da gerçekten Türkiye'deki yani birçok paydaşımızla aylardır konuşuyoruz. Yani girişimcilere en fazla destek nasıl sunabiliriz diye. Bunun içerisinde Amazon Web Services'dan Asana ya da birçok farklı aslında şirketin listesini önümüzdeki günlerde hem web sitemizde hem de sosyal medyamızda paylaşacağız. Gerek Türkiye'den birçok girişimle, gerekse de uluslararasından girişimcilere en fazla destek nasıl sağlarız diye onun üzerine çalışıyoruz. O beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu sayede senin de söylediğin gibi kendi girişimini kurmak isteyen kişinin Kök Project'e gelip baştan sona hangi kurumlardan destek alabilir ve bizim desteklerimizde nerelere ulaşabileceğini daha programlara girmeden onlara sunmaya çalışıyoruz. Beni o çok heyecanlandırıyor. Diğer taraftan da programlar üzerinde çalışıyoruz. Onların da çağrılarını sonbaharda paylaşacağız. Özellikle gıda ve tarım teknolojileri noktasında birkaç tane çalışmamız olacak. Diğer taraftan da özellikle bu saydığım, bizim odaklandığımız coğrafyalardaki çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Tabii biraz pandemi süreci yavaşlattı ama özellikle bu konuda da Orta Doğu'da da bir programımız olacak. Onu da zaten ilerleyen süreçlerde paylaşacağız. Öyle toparlayabilirim. Süper. Çok teşekkür ederiz paylaştığın tüm bilgiler için. Bizim için çok değerliydi. Çok da güzel şeyler öğrendik aslında. Hem bireysel olarak yapabileceklerimiz, hem toplum adına, bilinçlenmek adına neler yapabileceğimiz konularında. Ve ek araştırma yapmak istersek de doğru adres kim, onu da anlamış olduk. Her zaman, her zaman. Tekrar çok teşekkür ederim. Kanalımıza konuk olmayı kabul ettiğin için ve vaktini ayırdığın için. Çok faydalı bir çekim oldu. Umarım izleyenlerimiz için de çok faydalı olmuştur. Eğer bir sorunuz olursa, Semi'ye ulaşmak isterseniz ya da bizim aracılığımızla da ulaşmak isterseniz lütfen videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Zaten ben hem Semi'nin hem info mailinin adreslerini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Böylece oradan kolaylıkla ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında umarım çekimi beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Tekrar teşekkür ediyorum hem izleyenlere hem sana. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum izleyenlerimize de. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.